Merhaba, ben Doktor Defne. Bugün sizlerle hayatımızı önemli ölçüde etkileyen bir konu ile beraber olacağız. Bu bilgiler tıbbi muayenenin yerini tutmaz. Doğru tanı ve tedavi için bir doktor veya dermatoloğa başvurulmalıdır. Akne nedir? Akne vulgaris, ergenlik döneminde en sık görülen cilt hastalığıdır ve normal sivilcelerden daha uzun süre kalıcı, daha geniş yayılımlı cilt değişiklikleridir. Daha çok yüz, göğüs, sırt ve omuzlarda görülür. Aknenin türleri ve belirtileri hafif. Genellikle sadece siyah nokta ve birkaç küçük sivilce. Orta, daha fazla sivilce ve iltihaplı papül, püstül. Ciddi, çok sayıda ağrılı nodül ve olası iz bırakma. Nedenleri ergenlikte hormonlarda artış, yağ, sebum üretimi artar, gözenekler tıkanır, sivilce ve tahrişler oluşur. Genetik bağışıklık sistemi, bazı ilaçlar, örneğin kortizon, anabolikler da etkili olabilir. Kötü hijyenin doğrudan akneye neden olduğuna dair kanıt yoktur. Ne kadar yaygındır? Akne ergenlerde en sık görülen cilt sorunudur. Gençlerin yaklaşık %15 ila 30'unda orta ila şiddetli akne görülür. Seyri çoğu kişide akne 20 yaşlarının başında kendiliğinden iyileşir. Bazen 30 yaşın üzerindekilerde de devam edebilir. Tedavi ve bakım sabunsuz, cildin doğal pH'ına uygun temizleyiciler önerilir. Hafif nemlendiriciler, lotion, gel kullanılabilir. Aşırı yağlı ürünler gözenekleri tıkayabilir. Bazı ilaç tedavileri, örneğin antibiyotikler, benzoil peroksit, retinoidler akne şikayetlerini hafifletebilir. Tedavi sabır ister, aylar yıllar. Günlük yaşamda akne ile başa çıkma, akne ergenlerde özgüven ve ruh hali üzerinde etkili olabilir. Aile ve arkadaş desteği önemlidir. Makyaj, güneş gözlüğü, uygun saç giysi tercihleri özgüveni artırabilir. Şimdi isterseniz akneyi biraz daha mikroskop altına alalım. Akne derinin içinde nasıl başlar? Deri yüzeyinde gördüğün her sivilcenin altında aslında küçük bir yapı vardır. Pilosebase ünite denir. Bu yapı 3 parçadan oluşur. Bir kıl, o kılın çıktığı kanal, o kanala bağlı yağ bezi. Normalde yağ bezi sebum üretir. Bu yağ kıl kanalı boyunca yukarı çıkar ve cildi yağlar. Sorun bu kanalın tıkanmasıyla başlar. Tıkanma nasıl oluşur? Akne olan ciltte iki şey aynı anda olur. Yağ üretimi artar, ergenlik, stres, hormonlar, yağ bezleri aşırı çalışır. Kanalın ağzı kalınlaşır. Normalde derinin üst tabakası sürekli dökülür. Akne eğilimli kişilerde bu hücreler yapışkan olur, birbirinden ayrılmaz. Kanalın ağzında bir kapak oluşturur sonuç. Yağ çıkamaz. İçeride birikir, minik bir kese oluşur. İşte bu kese komedonun çekirdeğidir. O kurtçuk gibi şey aslında nedir? Mikroskop altında o şey, yağ damlacıkları keratin, ölü deri proteini, bakteri kalıntıları karışımından oluşan katı bir tıkaçtır. Dışarı çıkınca ip gibi görünür çünkü. Gözenek uzun bir tüneldir. İçindeki tıkaç da o tünelin şeklini alır. Neden bazen siyah, bazen beyaz? Renk içerikten değil, havadan gelir. Kanal açıksa yağ oksitlenir, siyah görünür, kanal kapalıysa hava yok. Beyaz, ten rengi kalır. İçerik aynıdır, kapak farklıdır. Bakteriler ne yapar? Akne cildinde yaşayan özel bir bakteri vardır. Cutibacterium acnes. Bu bakteri yağ parçalar, asit üretir, duvarı tahriş eder. Bağışıklık sistemi bunu fark edince kan hücreleri gelir, sıvı dolar, iltihap oluşur. Bu da kızarık, ağrılı sivilceye dönüşür. Neden bazıları patlayıp büyür? Eğer gözenek duvarı çok gerilirse, zayıflarsa içerideki yağ iltihap derinin altına sızar. Vücut bunu tehlike olarak görür ve etrafını bir zarla kaplar. Böylece nodül kist oluşur. Bunlar aylarca kalır, iz bırakır. Kıl işin neresinde? Tüm bu yapı bir kıl kökü etrafında olduğu için bazen kıl içeri kıvrılır. Kanalı daha da tıkar, kistin içine düşer.
O yüzden bazı büyük sivilcelerin içinden kıl çıkar. Mikroskobik özet akne aslında. Yağ artı, deri artı, bakteri artı bağışıklık sisteminin kaosudur. Bazı insanlarda akne olmamasının, bazılarında ise çok ağır seyretmesinin nedeni temizlik değil, biyolojidir. Yağ bezlerinin ne kadar çalıştığı, gözeneklerin ne kadar kolay tıkandığı, hormonlara ne kadar hassas oldukları ve bağışıklık sisteminin iltihaba verdiği tepki kişiden kişiye genetik olarak farklıdır. Aynı çevrede yaşayan iki insanın biri pürüzsüz cilde sahipken diğeri kistik akne yaşayabilir. Çünkü ciltlerinin fabrika ayarları farklıdır. Kısaca akne şans, irade ya da bakım değil, cilt yapısının bir sonucudur. Bazı insanlarda akne olmamasının, bazılarında ise çok ağır seyretmesinin nedeni temizlik değil, biyolojidir. Yağ bezlerinin ne kadar çalıştığı, gözeneklerin ne kadar kolay tıkandığı, hormonlara ne kadar hassas oldukları ve bağışıklık sisteminin iltihaba verdiği tepki kişiden kişiye genetik olarak farklıdır. Aynı çevrede yaşayan iki insanın biri pürüzsüz cilde sahipken diğeri kistik akne yaşayabilir. Çünkü ciltlerinin fabrika ayarları farklıdır. Kısaca akne şans, irade ya da bakım değil, cilt yapısının bir sonucudur. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Yalnız değilsiniz.